Doğu Karadeniz serimizde bugün Trabzon merkezindeyiz. Keyifli seyirler. Karadeniz'in kıyısında ince bir kolye, zümrüt bitki örtüsüyle göz kamaştıran, ruhların huzurlu limanı Trabzon. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yeşille mavinin buluştuğu muhteşem doğal zenginliklere sahip 4000 yıllık şehirdir Trabzon. Kurulduğu yer itibariyle sadece Anadolu'nun değil, dünyanın önemli ve stratejik merkezlerinden biri olmuştur. Trabzon, doğudan Rize ve Artvin, güneyden Erzurum ve Gümüşhane, batıdan Giresun, Ordu, Samsun istikameti olmak üzere 3 karayolu bağlantısı vardır. Trabzon Uluslararası Havalimanı her türden uçağın rahatlıkla iniş, kalkış yaptığı bölgenin en büyük havalimanıdır. Trabzon limanından dünyaya ve çevre ülkeleri deniz yoluyla ulaşılabilmektedir. Trabzon kendisine emanet edilen tarihi mirasın büyük bölümünü bugünlere taşımayı başarmış, doğal güzellikleriyle beklentilerinizden çok daha fazlasını sizlere sunabilen bir kent. Kenti ziyaret eden çok sayıda batılı gezginin yüzlerce seyahatnamelerine konu olmuş, bazıları tarafından da Anadolu'nun masal şehri olarak tanımlanmıştır. Kafkaslar üzerinden Karadeniz'e gelen Türk kavimlerince kurulan Trabzon, Milletler, Persler, Romalılar ve Komnenosların egemenliğinden sonra 26 Ekim 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü kent, Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük etmesiyle de Anadolu'nun milli mücadele meşalesini yakan ilk kent olmuştur. Trabzon doğal tabiatı, tarihi ve kültürel kimliği sebebiyle özellikle yaz aylarında yoğun bir turist trafiği yaşamaktadır. Trabzon'a her yıl yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon turist gelmektedir. Trabzon'u ziyaret eden turistler öncelikle Sümele Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camii, İskenderpaşa, Gülbahar Hatun ve Ortahisar camileri, Trabzon Kalesi surları, Uzungöl, Çal Mağarası gibi yerleri ziyaret etmekte ve yaylalarda birkaç günde olsa konaklamaktadırlar. Avrupalı turistlerin yanı sıra Orta Doğu ve Asya ülkelerinden de Trabzon'a son yıllarda turist gelmeye başlamıştır.
Tarihi ve doğal güzellikleri yanında Trabzon'un yöresel yemekleri de kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmektedir. En çok ilgi görülen yemeklerin başında karalahana çorbası, karalahana sarması, kuymak, kaykana, hamsili pilav, hamsi köy sütlacı, hamsi tava, akçaabat köftesi, sürmene pidesi gelmektedir. Yemek kültüründe derin izleri olan balıkçılık, Trabzon insanının adeta karakteriyle özleşmiştir. Trabzonlular için hamsi, diğer balıklara göre her zaman ayrıcalıklı bir balık türü olmuştur. Denizi kadar toprağı da bereketli olan Trabzon, tarımsal üretimde de önemli bir yer tutmaktadır. Trabzon'un başlıca tarımsal ürünleri fındık, mısır, çay ve patatesten oluşmaktadır. Ayasofya Camii, Trabzon'daki Trabzon Komnenos İmparatorluğu devri yapılarının en önemli yapılarından biridir. Trabzon'daki Komnenos Hanedanlığı döneminde kilise olarak yapılmıştır. Tarihi eş zamanlı olan Selçuklu motiflerini taşıması, Ayasofya'yı dünyada ender rastlanan medeniyetlerin ortak eseri konumuna taşımıştır. Atatürk Köşkü, Trabzonlu bankerlerden Konstantin Kabayannis'in yazlık konutu olarak 1890 tarihinde yapılmıştır. Atatürk tarafından gezilmiş ve beğenilmiştir. Bunun üzerine köşk, Trabzon halkı tarafından satın alınarak Atatürk'e hediye edilmiştir. Trabzon'da spor denince insanların aklına futbol gelir. Trabzonspor'un kenti için apayrı bir yeri vardır. Trabzonspor Avrupa kupalarında Barcelona, Liverpool, Inter, Olimpik Lyon ve Aston Villa gibi takımları yenerek dünyaya adını duyurmuştur. Dünyaya tek yüreği sahalarda Trabzon'un bambaşka. Şampiyonluk var, Karadeniz, dalga dalga seninleyiz.
Trabzon'u gezerken surlar ve kaleler dikkati çeker. Yazılı kaynaklara göre en eski tarih M.Ö. 5. yüzyıla rastlamaktadır. Trabzon surları yukarı, orta ve aşağı Hisar olmak üzere 3 bölümden oluşur. Trabzon'un tarihi kimliği Osmanlı döneminde yapılan camilerle taşlanmıştır. Atapark tarafında bulunan Gülbahar Hatun Camii, Yavuz Sultan Selim tarafından annesi adına 1514 yılında yaptırılmıştır. Trabzon'un en önemli buluşma merkezlerinden biri olan Atatürk alanı yenilenerek hizmete açılmış ve gezi alanı 5.000 metrekareden 12.000 metrekareye çıkarılmış. İçerisinde su havuzları, sosyal donatıları bulunan Meydan Parkı, Trabzon'un gezilip görülmesi gereken uğrak yerleri arasındadır. Yapıyorlar yani. Kemençe sesini duyup da yerinde durabilen bir Trabzonlu yok gibidir. Trabzon insanının çevikliğini, kıraklığını ortaya koyan ünlü halk oyunu horon, izleyeni de oynayını da cezbeden bir oyundur. Türkiye'nin ve dünyanın ilgiyle izlediği kol bastı da Trabzon yöresinin oyunları arasındadır. Kol bastıyla uşaklar hep beraber coşalım. Trabzon uzak bakılarak değil, yaşanarak anlaşılabilecek nadide bir şehirdir. Türkiye'nin en uzun yürüyüş yolunu adımlarken, denizi soluklayıp, enfes yemeklerinin tadına bakıp, her taşında tarihle kucaklaşıp, harikulade doğasında ruhunuzu dinlendirip ve nihayet Horan'a katılıp yaşamalısınız Trabzon'u.